Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, hoş geldiniz. Evet, bir yeni programda daha birlikteyiz. Bugün 21 Haziran 2023. Çarşamba akşamından herkese sevgiler efendim. Birkaç gün ara verdik programımıza, günlük astroloji yorumumuza. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir gün çünkü bugün Güneş Yengeç Burcu'na geçti sevgili dostlar. Tüm yengeçlerin doğum günleri kutlu olsun. Önümüzdeki Temmuz'un 21'ine kadar süren süreçte bizleri neler bekliyor? Hem bundan bahsedeceğiz bu yayında hem de Perşembe günü yani 22 Haziran günü gökyüzünde nasıl etkileşimler var? Hangi saatler bize olumlu gelecek? Onlardan bahsedeceğiz. Tabii bir de Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle su elementinin ve öncü burçların ve tabii ki yaz ekinoksunun başlamasıyla bizim için önemli mesajlar veren bir aya başlıyoruz. Yani Temmuz ayında daha belirgin. Fakat bugünden itibaren tüm burçları yani 12 burcu Güneş'in Yengeç seyriyle birlikte ta 21 Temmuz'a kadar hayatlarında neler bekliyor? Nasıl etkileşimler var? Özellikle 27, 28, 29 Haziran günleri ne yapmalıyız? Bu ayın yani Haziran ayının çünkü en güzel 2,5 günü olacak. 27, 28, 29 Haziran sevgili dostlar. Güneş Yengeç Burcu'nda, Balık Burcu'ndaki Satürn'e olumlu açıda olacak. Aynı zamanda ayın da su elementinde olduğu çok önemli bir gün. Şimdiden not alın. 27-28 Haziran bizim için çok özel, önemli gelişmelere aslında önümüzü açacak durumlara da sebep olacak bir tarih olabilir. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Altın. Bugün 21 Haziran tarihi bir gün. Çünkü Güneş artık bir ekinoks zamanında astrolojide 90 derecelik kadranda Güneş'in öncü burçlara geçmesi, o dört köşeyi dolaşması yani mevsimleri başlatan bir yerde olması şu an yazı başlattı. Tabii ki bizim için, dünya için olacak ya da gelişecek diyelim konuların o an haritasında önemli bir yeri var. Şimdi hem bunlardan bahsedeceğiz ama ben öncelikle hemen kısaca bu önümüzdeki bir ay yani bugünden itibaren burçlar üzerinde Yengeç burcundaki Güneş'in ve tabii ki Balık burcundaki Satürn'ün bize neler getirebileceğinden bahsetmek istiyorum. Kısaca koçlarla hemen başlayalım mı sevgili dostlarım? Evet, koçlar ve yükselen burcu koç olan dostlar. Güneş Yengeç burcuna geçti. Aile kavramı artık gündeminizde. Ev, yerleşim yeri, kökleriniz, ebeveynler ve onlarla aranızda çözmeniz gereken çözülmemiş tüm kavramları özellikle Haziran'ın son gününde çok daha destek alarak çözebilirsiniz. Ay boyunca bu alandaki konular, burada yapılacak başlangıçlar hem kariyer hem de taşınma ile ilgili konularda önemli gelişmeler yol alabilirsiniz. Burada kısaca bahsediyorum. Lütfen doğum haritanıza bakınız. Çünkü koçlar için önemli. Boğalar ve yükselen burcu boğa dostlar. Sizler için şu anlamda önemli. İkizler burcundan çıkan güneş tabii yakın çevrenizi çok hareketlendirmişti. Parayla ilgili bir takım sıkıntılar getirmiş olabilir ya da nasıl diyelim problemler diyelim. Fakat şimdi artık yakın çevre, ilişkiler, araçlar, alım satımlar, hatta seyahatler diyelim. Boğa burçları için çalışacaktır. Burada kariyerle, statüyle bağlantılı, belki yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmelerin olacağı bir süreç olacak. Önümüzdeki bir ay. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Evet, sizin için de önemli bir dönem bitti. Çünkü ikizler burcu dönemi artık sona erdi. Yengeç başladı. Şimdi siz hayatta plan yaptığınız yerden devam edeceksiniz. Tüm ay parayla ilgili dinamikleriniz gündemde olacak. Bakın kazançlarınızı değerlendirmeniz, ona artışlar, zam veya bir takım konular gündeminizde olabilir. Ve onun yanı sıra da kariyerle ilgili gelişmeleri ay boyunca bekleyebilirsiniz sevgili ikizler. Beklediğiniz zamı, beklediğiniz gelişmeyi, terfiyi de alabilirsiniz bu ay. Yengeç, yükselen burcu yengeç olanlar. Doğum gününüz kutlu olsun öncelikle. Evet, artık güneş burcunuzda parlıyor. Bir ay boyunca her şey sizin istediğiniz gibi yönlenebilir.
Çünkü güneşin bulunduğu burç hangi burçtaysa o burca hep öncelik tanıyacaktır. Seyahatler, hukuki süreçler, geziler, aile planlamaları ve buna bağlı konularda özellikle belki ilişkilerinizi de bunların içine katabiliriz. Önemli bazı kararlar alacağınız bir süreç olacak sevgili yengeçler bu bir ay. Hatta hayatınızda önemli dinamikleri değiştirecek fikir ve projeleri de imza atıyorsunuz. Aslanlar, yükselen burcu aslan olan dostlar. Şimdi güneş artık 12. evinizde bir ay boyunca biraz sizi durdurabilir, yavaşlatabilir, gelecekle ilgili planlar yapabilirsiniz. Belki yaptığınız planlar veya düşünceleriniz çok realde gerçekleşmemiş olabilir. Ama aslanlar için öyle bir süreç başlıyor ki finansal konuda çözülmeleri, bu bankalar veya işte kredilerle ilgili konularda derin bir bence rahatlama getirecek size. Başak, yükselen burcu Başak olan dostlar. Güneşin Yengeç burcuna geçmesi bir ay boyunca sosyal ilişkilerinizi hızlandıracak. Orada parlayacaksınız. Çok dikkat çekiyorsunuz bu arada. İlişkilerinizde olumlu yansımaları olabilir. Eş partner ilişkilerinde mesela bir duraklama yaşadıysanız burada yeniden bir akış söz konusu olabilir. Ortaklı işlerde bence güzel, başarılı bir ay gelebilir. Haritanıza bakınız lütfen. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Tabii ki bu öncü bir burç olduğunuz için kariyer sizin için bir ay boyunca önemli olacak. Güneş çünkü tam tepe noktanızdan geçiyor ve iş hayatınızda güzel gelişmeler yaşatabilir. Yeni bağlantılar kurdurabilir, terfi aldırabilir. Sağlıkla ilgili konularda bence güzel gelişmeler getirecektir. Ebeveyn sağlığı da olabilir, kendi sağlığınız. Belki de bir atama bekleyen bir teraziyseniz veya bir durdurduğunuz bir projenin yeniden hayata geçmesi için fırsatlar verecektir. Bence değerlendirin ve lütfen doğum haritanıza bakınız. Akrep, yükselen burcu akrep olan dostlar. Özellikle akrepler için güzel bir süreç. Yengeç burcunda güneş su elementi çok yüksek. Özellikle 27-28 Haziran siz sevgili akrepler için çok önemli bir tarih. Şimdiden not alın ve o günleri değerlendirin. Bir ay boyunca seyahat ediyorsunuz. Hukuki süreçlerinizi çözüyorsunuz. Eğitimle, öğrenimle ilgili, yurt dışı ile ilgili planlamalarınız ve çocuklarınızın belki de eğitimle ilgili konuları. Hatta buraya finansal konuları da katalım. Burada doğum haritası çok çok mühim. Bu konular ay boyunca gündeminizde olacak. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlarımız. Evet, sizin için de finansal göstergeler bir ay boyunca burada yer alıyor. Güneş 8. evinizi parlatıyor. Krediler, borçlar, sigorta, vergi, bunlara bağlı konular, o emeklilik gibi gündemleriniz olacak. Bunun için de mirasları da katabiliriz. Ebeveynler mesela gayrimenkuller, onların satışı, onlardan beklenen miraslı konulardan bir takım gelişmeler gibi durumlar. Eğer haritanızda etki alıyorsa özellikle ay sonunu bekleyin. Oğlak, yükselen burcu Oğlak olan dostlar sizin için önemli. Güneşin yengeç geçişi. Öncü bir burç. Ve tabii ki tam 7. evinizde. Özellikle ikili ilişkilerinizin çok önde olacağı bir aya girdiniz sevgili oğlaklar. Başlangıçlar, sonlanmalar, yeni kararlar, yeni adımlar özellikle Temmuz'un ilk haftası çok çok önemli olabilir. Ve yakın çevrenizin de dahil olacağı bir takım kararlar, davetler, organizasyonlar, işbirlikleri yaşanabilir. Evet, oğlaklarda lütfen doğum haritalarını bir incelesin. Önemli olacağını düşünüyorum. Kova ve yükselen burcu kova olan dostlar. 6-12 bu genellikle iş ve sağlık, günlük hayat yani ay boyunca günlük projeleriniz yani günlük aktiviteleriniz, iş hayatı olanlar için çalışanlar, çalıştıkları yerler, belki sağlıkla ilgili konular bunlar çok aktif. Kendinize zaman ayırabilir, detaylı bir hayatınızda detoks yapabilirsiniz ve parayla ilgili getiriler bunlar belki işe bağlı olacaktır. Beklenilen bir destek olma ihtimali var. Yeni bir iş projesi, yeni bir girişim. Yani böyle bir işle ilgili gelişmeleri de beklemenizi öneriyorum. Böyle bir durum olabilir. Evet, balıklar ve yükselen burcu balık olanlar elbette ki sizin için de en güzel aylardan bir tanesi. Artık güneş su elementinde yengeç burcunda ay boyunca çocukları,
ilişkileri, aşk hayatını, parayı, finansla ilgili konuları siz yöneteceksiniz. Yani hayatınızda olmasını istediğiniz veya çıkarmak istediğiniz kavramların iradesi sizin elinizde olacak. Bakın özellikle 27-28 Haziran çok önemli gözüküyor sevgili balıklar. Bunun için de bence önemli bazı enerjiler harcamanızı tavsiye ederim. Evet, çok iyi, çok şanslı bir ayda olduğunu söyleyeyim. Yani bu ayın en şanslıları arasında su elementleri sevgili dostlar. Ama hepimiz için ortak bir durum var ki bence 27-28 Haziran perfect bir zaman dilimi olacak. Önemli işler, önemli konular adına. Şimdi gelelim sevgili dostlarımız, bugün neler olacak gökyüzünde? Hemen onları açayım. Yani 22 Haziran Perşembe günü zaten açık. Ay Aslan Burcu'nda. Birkaç gündür günlük yayın yapamadım. Fakat günlük yayınlarla beraber zaten hani olan biteni zaten takip ediyorsunuzdur. Biraz daha gergin ve stresli bir aslında gündü son 2 gün. Para, finans gibi konular gündemdeydi. Ve bugünün şöyle bir özelliği olacak. 22 Haziran Perşembe günü arkadaşlar. Ay Aslan Burcu'nda ve saat 14-15-30 aralığında Ay Mars'a kavuşuyor ve bu sabaha karşı da Venüs'te kavuşuyor. Önemli olabilir çünkü akşam saatlerinde de Ay Uranüs'e kare yapacak. Sert günler. Geçen ay başında söylemiştim aslında 22-26 arası. Çünkü 26'sında da biliyorsunuz Uranüs Mars karemiz var. Stresli olabilir, biraz gergin olabiliriz veya heyecanlı olabiliriz. Şimdi ay fazı olarak baktığımızda da ay şu anda yeni daha büyüyor, ışığı yeni büyüyor. Yeni ay hani etkilerini yeni yeni görüyoruz. Yeni başlangıçlar yapmak için evet uygun. Özellikle şimdi size çok 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 önemli, bakın altını 3 kere çizmişim. Bugün için bir saat vereceğim. Bu alanda başlangıç yapmak istiyorsanız hem bu sabaha karşı 5 gibi ayın Venüs'te kavuştuğu saati kullanın. Bu saati de kullanın. 17:53-19:03 yani Perşembe günü bu saat o kadar önemli ve değerli ve kıymetli ki tüm hayatınızı ilgilendiren konularda adım atmak, karar vermek için bence başlangıç yapabilirsiniz. Hem haftanın hem de günün en güzel saati. Çünkü Ay Aslan Burcu'nda hem Venüs'le hem Mars'la kavuştuğu bir gün. Bu ilişkiler, para, ticari konular, aşk hayatı ve finansal konuları da aslında ilgilendiriyor. Ve unutmayın ki şu anda Güneş Yengeç Burcu'na geçti. Yani şu anki yani günlük anlık haritaya göre baktığımızda da belirsizlikler diyelim, hani görünmeyen konular, altyapı, biraz aile, köklerle ilgili konular daha çok gündemimizde olabilir. Hani ailevi kavramlar. Onların arasında eğer bir çıkar yol arıyorsunuz, bir nokta arıyorsunuz, işte bu saati kullanın. Şimdi ben hemen diğer saatlerimi de vereceğim bugünle ilgili. Sabah 9:19, 10:30 mesela. Bugünün yine değerli, kıymetli, özellikle ilişkilerle ilgili girişim yapmak için güzel bir saat. İşte ister estetik güzellik olsun, ister harcama, alışveriş falan filan gibi kullanabilirsiniz. Son saatim bugün 00:12 ve 00:59 saatleri arasında, akşam gece saatlerine doğru denk geliyor. Yine kullanmak isteyen arkadaşlar keyifli bir ortam yaratabilirler. Kendilerini huzur, iç dengenizi sağlamak, kendinize böyle güzel bir jest yapmak için kullanın, değerlendirin, keyfini çıkarın. Aslında öyle söyleyelim. Evet sevgili dostlarım, Güneş artık Yengeç Burcu'nda ve bizim için aile, evimiz, yuvamız, ebeveynlerimiz, onların hayatları ve köklerimizi ilgilendiren, yani bağ kurduğumuz tüm konular, kavramlar hayatımızda söz konusu olacak hepimiz için. Burada önemli konu, mesela biraz önce belirttim ya, 27-28. Şimdi Satürn'le Güneş arasında destekleyici bir görünüm var. Bu her yıl olmaz. Yani her yıl olmaz derken su elementinde olmaz. Olur tabii ki. Burada da aileden, duygusal bağ kurduğumuz insanlardan alabileceğimiz desteği gösterir. Kalıcı bir iş yapmak. Mesela emlakla ilgili, ki burada emlak da çok ön planda olacak önümüzdeki günlerde. Çünkü Güneş zaten Yengeç'ten emlağı da gösteriyor. Yani evle, çatı, yuva ile ilgili olduğu için. Mesela emlak, gayrimenkuller, işte arsalar gibi hani kalıcı sonuçlar getirecek, bize köklü bir şeyler getiren tüm konular için bence değerlendirin. Bilhassa şu 27-28 Haziran gerçekten güzel ve
oraya şunu da katalım, parasal konuları katalım. Tam o tarihlerde çünkü akrep enerjisi de çok yoğun olacak sevgili dostlar. Finansal göstergeler için de Türkiye için baktığımda da bence güzel gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim ülkemiz için. Tabii o tarihlerde tam olarak bilmiyorum ama bayram galiba denk gelmiş olacak. Hani bayramda nasıl olur? Ama şöyle değerlendirin. Hazır bayram, sevdiklerinize denk gelirsiniz falan, önemli konuları konuşmak için çok da harika bir tarih olacak sevgili dostlarım. Evet, sesimden dolayı kusura bakmayın sevgili dostlar. Dediğim gibi bir sağlık sorunu yaşıyorum. Şu an sıfır makyaj, gerçekten öylece çıktım karşınıza. Kusura bakmayın. Ama beklediğinizi de biliyorum. Sordunuz, çok çok merak ettiniz. İyiyim, iyileşmeye çalışıyorum. Çok da ciddi bir şey yok. Ama arada böyle evren bizi dinlendirir, durdurur. Bana da öyle bir süreç şu anda yaşatıyor. Aklımdasınız. Tabii ki Temmuz ayı. Bu yorumlarını da inşallah en yakın günlerde size yayınlayacağım diyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Videoyu lütfen paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın tekrar.